Tekrar merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda size bu mavili çantayı yapım aşamalarını paylaşmak istiyorum. Çantamız oldukça büyük. İç hacmi de çok geniş. Arkası düz. Yanlarında şöyle ortaya doğru biraz daha genişleyen bir formu var. İçi doldurulduğunda daha fazla ürün almasını sağlayacak. Şu şekilde duruyor. Şu an boş olduğu için anlaşılmıyor. Şöyle geniş bir çanta. Ölçülerinizi söyleyeyim. Bu ön parçanın genişliği 40 santim. Yanlarla birlikte 50 santimi buluyor. Boyu şu bölümden itibaren 35 santim, altı ile birlikte 39-40 santimi buluyor. Oldukça geniş bir tabanı var. Şöyle 9,5 santim. Burası orta bölümü, geniş olan yeri. ...12,5-13 santim civarı. Ben böyle bir sap kullanmayı tercih ettim. Herhangi bir kapama aparatı da yapmıyorum. Daha bavulumsu bir çanta olmuş oldu. Şimdi size çantanın doğuş hikayesini de anlatayım. Bu çantayı yapmaya şu mankenin elinde gördüğüm çantayla karar verdim. Tabii kendime göre değiştirdim. Bu bana kısa geldi. Bu bir kumaş, böyle dokulu bir kumaş, şey değil, örgü değil. Ama şu desen çok hoşuma gitti ve onu uygulamak istedim. Bir sürü örnek denemeleri, şöyle bir bu şemayı oluşturana kadar böyle bir sürü taslaklar, farklı örneklerle, farklı uzunluklar olacağı için denemeler, şöyle yabana giden ipler, karışıklık, ama sonuç güzel olduğu zaman bütün hepsine değiyor. Bu örneğe karar verdikten sonra bunun önce alt tabanını ördüm, sonra arkasını ördüm ve bu arkasını ördükten sonra bunu kendimce kareli bir kağıda önce şeklini çizdim, dalgaları oluşturdum. Sonra onu değişim yapabileceğim ilmek sayılarını ayarlayarak ve bu sayıyı oturtarak, çünkü burası 20 sıraydı, 20 sıraya oturttum. Böyle kendimce buradan buraya geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım örmeye değer bulursunuz. Şimdi çantamızın yapım aşamalarına geçelim. Ondan önce hala kanalıma abone olmadıysanız abone olarak, videolarımı beğenerek ve o değerli yorumlarınızı bırakarak beni mutlu etmiş olursunuz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Haydi hepimize kolay gelsin. Çantamızı örmeye başlayalım. Şimdi çantamızı kullandığım malzemeler: kağıt rafya ip kullandım. Bu 3 rengi kullandım ben. Siz farklı kombinasyonlar yapabilirsiniz. 4 milimetre tığ kullandım. Çanta sapını ben bundan tercih ettim. Modelinde sapı komple kağıtla sarmıştı. Ben onu istemedim, kullanışlı olmayacağını düşünerek. Böyle hem çok çabuk deforme olur hem de bilmiyorum, bu koyu kahverengiyi ben maviye yakıştırıyorum. Siz istediğiniz sapı değerlendirebilirsiniz. Burada sadece benim yaptığım şu bölüm. Eğer birebir aynısını yapmak istiyorsanız çantanı sapın çantaya eklenecek olan kısmının 12-13 santim civarında olması yeterli.
dikdörtgen bir herhangi bir sap beğenebilirsiniz. Eğer daha küçük bir sap beğeniyorsanız burada bıraktığımız açıklığı daha az bırakırsınız. Daha büyük sap yapmak isterseniz beyazdan daha fazla girerek, yani şurada bıraktığımız açıklığı daha fazla bırakarak yine yapabilirsiniz. Sonuçta yapılacak işlemler aynı. Sadece verilen ilmek sayıları benim çantamın sapımın ölçüsüne göre, yani yaklaşık 12,5 santim benim çantamın sapı. Şimdilik söyleyebileceklerim bu kadar. Astar kullanmadım. Örneğimiz çok delikli olmadığı için astar kullanmak istemedim. Böyle daha doğal geldi. İsterseniz siz astarlayabilirsiniz. Çantamız oldukça geniş olduğu için, bir bavulumsu havasında olduğu için bir kapatma aparatı da yapmadım. O da sizin tercihinize kalmış bir şey. Benim kullandığım malzemeler bunlar, yani sap, 3 renk iplik ve tığ. Makas tabii ki. İğne gerekmiyor, herhangi bir yerinde iğne kullanmadım. Şimdilik yapım aşamalarına geçebiliriz. Hepimize kolay gelsin. Evet arkadaşlar, çantamıza başlayalım. Şimdi ben çanta tarzı ürünlerde örneğe, ipe, tığa elimin tam alışması için en görünmeyen parçasından başlamayı tercih ediyorum. Bu çantamızda da en görünmeyen yer olarak taban olduğunu düşündüm. Şimdi çiftli zincirle başlayacağız. Daha önceki videolarımda bahsetmiştim zaten size. Böyle biraz uzun ip bırakarak başlıyoruz. Önce kilitleyelim ve başlayalım. Nasıl yapıyorduk? Bu beklettiğimiz ipi tığın üstüne doluyoruz ve zincirimizi çekiyoruz. Şöyle doladım, çektim. İpi doladım, zincirimi çektim. Bu şekilde olduğu zaman her iki tarafında da çift tel kullanma imkanımız oluyor. O yüzden bunu daha çok tercih ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 zincir çektim taban için. Bir zincir çekerek dönüyorum ve ördüğümüz zincirin iki telini alarak sık iğne yapıyorum. 1, 2, her tele bir tane, pardon, her ilmeğe bir tane çift tel alarak, yani 10 tane sık iğne yapmış olacağız. Örnek çok kolay. Daha önce anlattığım gibi bir sürü örnek denedim ama en çok bunu beğendim. Rafya ipe yakıştığını düşündüğüm örneklerden. Bundan benim bir tane küçük telefon çantam var. Aynı örnekten örmüştüm. 2, 4, 6, 8, 10. Evet. Bu örneğimizin tersi. Sık iğne yaptık. Bir zincir çekip döndük. Rafya ipi örerken sizden tavsiyem her zaman böyle burulmamasını, dönmemesini sağlamanız ve geniş, özellikle bu tür örneklerde. Şimdi bu arka sık iğnesinde sık iğne sırasını yaparken çok önemli değil ama bu ön sırada böyle, eğer çok bükümlü çıkıyorsa ipiniz, çok katlanmışsa, şöyle elinizle hafifçe o katları yumuşatarak açtırabilirsiniz. Yani rafya iplerin en büyük sıkıntısı bu sarım sırasında fazla katlanmış olmaları. Şimdi mesela burada benim için
Burası çok katlı ve açmak istiyorum. Çok da yumuşatmadan açmaya çalışacağım. Şöyle. Tam kat açmasanız bile en azından şuradaki daralmış olan bölümü, bakın rafiye ipi bu kadar geniş aslında. Ama katlarken küçücük incecik bir şey oluyor. Evet. Örneğin özellikle ön yüzünü, bu sırasını örürken ben böyle dolamak istemiyorum. Biraz önce dediğim gibi katlanıyor ve şöyle tutuyorum. Bakın şöyle. Önce ördüğüm sık iğnenin tepesindeki 2 ilmeğe batıyorum. Buradan ilmeğimi çıkarıyorum. Tığda beklerken biraz önce ördüğümüz sık iğnenin dibine batıyorum. Yani bir alt sırasına. Oradan da çıkarıyorum. Bu örnekteki en büyük risk bu ilmeklerin uzunluğu. Tekrar göstereyim. Şimdi bu tığda bekleyen bir ip var. Bu ilmeğin uzunluğunda 2 ilmek daha çıkarıyoruz. Birinci ilmek sık iğnenin tepesindeki 2 telden, ikinci ilmeği aynı sık iğnenin dibinden. Ve hepsi, bu çıkardığım 2 ilmek de tığda bekleyen ilmek boyutunda olmalı. Üçünü birlikte almış oluyorum. 2 ilmek çıkardım. Bir de tığda vardı. 3 ilmek oldu. Tekrar göstereyim. Önce sık iğnenin tepesinden aldım. İlmek boyumu eşitledim. Şimdi sık iğnenin dibine battım. Yine çektim. İlmek boyumu eşitledim. Ve birlikte ördüm. Örnek bunun tekrarı. Önce tepesine, sonra dibine, yani bir önceki sırada battığımız yere, burada bir önceki sıra zincir oluyordu, zincire, böyle örneğimizi kurmuş olduk. Dediğim gibi bu ilmeklerin uzunlukları eşit olmak zorunda örneğimizin düzgün olabilmesi için. Burada yine biraz katlı. Şöyle biraz çevirmenin faydası oluyor. Bakın açıldı bile. Özellikle bu alttan aldığımız ilmeği geniş olmasını sağlayalım. Biraz önce gösterdiğim gibi mümkünse ipimiz, rafyamız katlıysa onu açtıralım. Örneğin ön yüzü bu. Arka yüzünde sadece sık iğne örüyoruz. Bu sık iğnenin çevresini ördüğümüz için de kalın bir örgü oluyor. Böyle düz durmasını, tok durmasını istediğimiz modellerde, çantadır veya sepettir, kutudur, bu tür şeylerde bu örnek kullanıyorum. Evet, sırayı bitirdik. 2, 4, 6, 8, 10 tane uzun ilmeğimiz olmuş oldu. Öyle diyelim, örneğin adını bilmiyorum çünkü. Bir zincir çekip dönüyorum. Mesela arada yaptığım bir işlemi de anlatayım. Böyle bobinden çekerken bu ip şöyle kıvrılıyor. Bobindeki ipi biraz açıyorum. Şöyle elimle
düzleyerek çekiyorum ve şöyle döndürerek o kıvrılma olan dönmüş rafiyi açmış oluyorum. Evet, hemen zinciri çektiğimiz ilmeğin dibine batarak bir sık iğne, normal sık iğne burası zaten, 2 3 4 5 6 7 8 9 ve son ilmek 10. Yine bir zincir çekip dönüyorum. Dediğim gibi ipi parmağıma dolamıyorum. Bakın şu an tek şurada biraz şeylik var, katlamalık. Başlayalım. Önce tepesinden, sonra biraz önceki sık iğneyi yapmak için battığımız yere batıyoruz tekrar. Bir önceki sıradaki yere. Sık iğnenin tepesine ve dibine. Tepesine ve dibine. Şurası incelmiş. Örnek 2 kat örüldüğü için biraz fazla ip yiyor. Evet, ikinci örnek sıramızı da tamamladık. Bakın, örneğimiz bu. Oldukça görebiliyorsunuzdur umarım. Kalın, tok bir desen. Şimdi yine arkasına hemen zincirin dibindeki ilmekten başlayarak sık iğnelerimizi yapıyoruz. Ölçü verecek olursam kaç santim olmuş? 7,5 santim falan. Daha bunun çevresine sık iğne geçilecek. Şimdi bunu istediğimiz çanta boyutuna kadar öreceğiz. Siz kaç santim yapmak istiyorsanız ona göre öreceksiniz. Evet, sizin fazla vaktinizi almayayım. Bu arkada sık iğne, önde de uzun ilmekler şeklinde devam ederek bunu, benim çantam yaklaşık 38 santimde bıraktım. Çünkü çevresine sık iğne geçtiğimiz zaman ekleme sırasında 39-40'a yakın oldu. Örneğim, desenim öyle oluşturdum. Yani yaklaşık 40 santim ya da 38 santim civarı örüp gelelim. Evet, ben ördüm. 38 santim oldu. Şöyle göstereyim. Hatta 38,5 olmuş. Şöyle kaç sıra oldu? Onu sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27 sıra olmuş. 27 sıra 10 ilmek dönerek
çanta tabanımızı bitirdik. Şimdi bunu tersinden ılık bir ütü yapacağım. Şimdi çantamızın yan parçalarını örmeden önce arka parçasını örmek istiyorum. O da aynı bu anlattığım mantıkla burada 10 zincir çekerek başlamıştık. Şimdi 54 zincir çekerek başlayacağız. Yine çiftli zincirle 54 zincir çekeceğiz. Bir zincirle geri döneceğiz. Önce sık iğneye geçeceğiz. Sonra ön sıraya geçip örneğimizi döşeyeceğiz. Bu şekliyle arka parçamızı da örelim. 54 ilmek yaklaşık burada ölçtüğümüz 38 santimlik 38,5 santimlik yere denk geliyor. Ben onun hesabını yaparak 54'ü belirledim. Eğer sizin eliniz bu tabanda yetmeyeceğini düşünüyorsanız daha fazla çekebilirsiniz. Ya da daha az çekersiniz. Yani belirleyeceksiniz siz onu. Bu çanta tabanının bu uzunluğu kadar ilmek atmış olacağız yani. Şimdi onu örelim. Şimdi çantamızın arka büyük parçasını örelim. Düz renk olan kısmını. Böyle 1 metreden biraz fazla bir ip bırakarak başlayacağız. Yine çiftli zincir çekerek ve 54 zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 5 6 Evet, 54 zincir çektim. Normal bir tane zincir çekip döndük. Aynı alt parçada anlattığım gibi bu sırayı sık iğne olarak döneceğiz. Sıra başına kadar. Örneğimizin tersinden sık iğne yapıyoruz. Ön yüzden de örneğimizi döşüyoruz. Evet, burayı da bitirip geleyim. Evet, 54 tane sık iğnemizi yaptık. Yine bir zincirle geri döndük. Alt parçada gösterdiğim tekniğin aynısı, hiçbir fark yok. Örneğimizi döşüyoruz. Önce sık iğnenin tepesine, daha sonra dibine batarak eşit uzunlukta ilmekler elde ediyoruz ve birlikte örüyoruz. Bu şekilde önce tepesine, sonra bir alt sıradaki ördüğümüz sık iğneyi ördüğümüz yere, aynı sık iğnenin altına, örnek aynı. Sizin vaktinizi almak istemiyorum. Bu 54 ilmeği 20 sıra öreceğiz. Ben örüp geleyim, vaktinizi almayayım. Evet, arka parçayı ördüm. Dediğim gibi 54 ilmek şöyle kadraja sığmadı. 38,5'a denk geliyor. Boyut olarak da 29'da bıraktım. Şöyle 29 santimde bıraktım. Kaç sıra? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 sıra. Şimdi 20 sırada düz olarak ördük. Yaklaşık 29 santime denk geldi. Şimdi çantamızın bu bölümünde sapı takacağımız yerde şöyle sapı buraya taktığımızda biraz yükseklik yapmak istiyorum ben. Şöyle, yani şu sap şöyle dursun istemiyorum. Biraz şuradan da tutturacağım. O yüzden burada bir 3 sıra daha örüyorum. Kaç ilmek üzerinden yapmışım? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Yani arka yüzde 16 tane sık iğneyi yaptıktan sonra devam etmeyip geriye döneceğiz.
Evet, geri döndüm. Normal örneğimi örüyorum. Bu sırada 16 tane öreceğim. Daha sonra üst tarafı çok keskin olmaması için hafif bir yuvarlama işlemi yapacağım. İp kıvrık olduğu zaman örgü örmek yavaşlıyor. Gördüğünüz gibi dar geldiği zaman hemen söküp geriye açtırıyorum. Özellikle alttaki uzun ilmeği. O daha çok görünüyor çünkü. On 16. ilmeği de örelim. Dönüyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Döndük. Şimdi dediğim gibi 3 sıra öreceğim. Bir sıra düz ördüm. 2 sırada şu köşeyi biraz yuvarlamak istiyorum. Onun için bu birinciye batmıyorum. İkinciye batıyorum. Şöyle sık iğnemi bir tane eksik yapmış olacağım. Bunu örürken büyük parçalarda, kalın parçalarda örmeyi kolaylaştırmak adına şöyle kıvırmanızda fayda var. Ben böyle yapıp örmeyi kolay buluyorum. 2 3 4 5 6 14 15. Neden 15? Çünkü bir tane örmeden atlayarak başladık. Burası aynı. On dördüncüyü yaptım ve 15.yi bakın şu eksilmiş oldu. Yine bir zincir çekip dönüyorum. Bir yuvarlama daha yapacağım. Yine bunu atlıyorum ve buna batıyorum. İlmek sayım 14'e düştü. Aynı bir önceki sıradaki gibi buraya geleceğim. Dönüp buraya geldiğim zaman tekrar göstereyim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ve 14.'yü örerek ipimi kilitleyip bitiriyorum. Şöyle bir yuvarlaklık
olmuş oldu. Sapımız içinde şöyle eklediğimiz zaman bu çanta sanki şunun içine girmiş olacak. Buradan tutma yeri ve burada da çantayı eklemiş olacağız. Şimdi bu tarafını da yapalım. Aynı mantık. 16 ilmeği evet 2 4 6 8 10 12 14 16. ilmek şurası. İpimi kilitliyorum. Evet, 16. ilmeğin başlayarak sık iğne yapıyorum. Burada bir sıra hiçbir şey yapmayacağım. 16 sık iğne, 16 örnek. Daha sonra ki sık iğne sırasındaki yuvarlamayı gelince göstereyim. Evet, arkadaki sık iğneyi de döndüm. Sondaki 2 taneyi birlikte alacağız. Şöyle tekrar göstereyim. Önce birinciyi aldım. Tığda beklerken ikinciyi aldım. İkisini birlikte. Yine bir zincir çekip geri dönüyoruz. Önce sık iğnenin tepesine, sonra bir alt sıradaki örülen yere normal örneği örüyoruz. Burada bir tane azalmış oldu. Şimdi yine bu sırayı gidelim. Sık iğneyi dönelim. Yine son kesmeyi de göstereyim. Evet, sıranın sonuna geldik. Yine aynı biraz önceki gibi ikisini birlikte örüyoruz. Bir zincirle döndük. Aynı işlemi tekrarlıyoruz. Evet, buraya kadar örüp aynı bunun gibi koparıyorum. Tersinden ütüleyip, evet, ben çantamızın yan parçasının bir tanesini ördüm ölçerek. Şöyle başlangıcı ve bitişi dar olan ama ortaya doğru genişleyen bir model oluşturdum. Diğer parçasını birlikte örelim. Yine 10 ilmekle başlayacağız. Çünkü burası tavana birleşecek. Eşit sayıda olması gerekiyor. Normal yine başlıyorum. Aynı taban parçasına yaptığımız gibi başlayacağız. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bir tane dönüş zinciri. Şimdi burası aynı. Şöyle 3 sıra, şimdi bir sıra bunu yapıp döneceğim. Evet, ilk sırayı ördüm. Yani sık iğneyi gittim ve örneğini döşedim. Yüzden örneğini döşedim. Şimdi bu örnekte artmaları, eksiltmeleri veya o ön parçada gösterdiğim gibi renk değişimlerini hep o sık iğne sırasında yapıyoruz. Yani örneğin ters yüzünde yapıyoruz. Şimdi burada birer tane arttırmak istiyorum. İlk şu bölüm. Bakın 2, 4, 6, 8, 10. Burada hemen
2, 4, 6, 8, 10, 12 tane oluyor. Şimdi normal arttırmamızı nasıl yapıyorduk? Aynı deliğe 2 defa batarak yapıyorduk. Normal bildiğimiz sık iğne ile burada bir tane arttırma yaptım. Bir deliğe 2 kere batarak arada kalan ilmekleri sonuna kadar örüyorum. Evet, son ilmeğe geldim. Buraya da yine 2 tane batacağım. Yani bu başta ve sonda birer tane arttırmış olduk. Bir zincirle geri dönüyorum. İlk sık iğnenin tepesine ve dibine battım. Birinciyi yaptım. İkinci sık iğnenin şurada arada kalınca şöyle ikinci arttırma yaptığımız sık iğnenin tepesine ve ikisi aynı yerden başladığı için yine aynı yere batmış oldum. V gibi oldu. Bakın 2 tane burada. Aradakileri normal örüyoruz. Yanlış tığla örüyormuşum. Ben de diyorum ki neden ilmekler kaçıyor. Neyse, fark etmez o kadar. Yani şükür ki fark etmedi. Evet, son arttırmaya kadar geldim. Şimdi burada da 2 tane örmüştük aynı deliğe. Önce birinciye, dibine. Şunu şöyle elimizle çekersek biraz sonra örmek için gizlenmemiş oluyor. Evet. Bakın. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane arttırmış olduk. Şimdi burada 3 sıra 12 tane öreceğiz. Yani arkadan 12 sık iğne, önden 12 örnek. Arkadan 12 sık iğne, önden 12 örnek olmak üzere. Bu şimdi ikinci sırayı ördük. 2 sıra daha öreceğiz. Ve sonra diğer arttırmaya geleceğiz. Onu da göstereceğim. Aynı mantıkla yapılıyor ama yine de göstereyim size. Evet, ben 2 sıra daha ördüm. Yani toplam 4 sıra oldu. 5. sıradayız şimdi. Bir sıra 10, 3 sıra 12. Şimdi 14'lü olacak. Yine ters sırasında, yani sık iğne sırasında başta ve sonda çift batarak arttırmalarımızı yapacağız. Biraz önce yaptığımızın aynısı. Böyle sona kadar geleceğiz. Burada da çift batacağız. Döndüğümüzde ne dedik? 3 sıra 12 ördük. Döndüğümüzde arttırma ilmeğini yaptıktan sonra hiç arttırma yapmadan 2 tane sıra daha öreceğiz.
Sonra tekrar bir arttırma yapacağız. Yani sayımız 16'ya çıkacak. Bu sıradan sonra, yani arttırma yaptığımız sıradan sonra 1, 2, 3, 4 sıra hiçbir şey yapmadan örüyoruz. Şöyle. Yani toplam bu sırayı da sayarsak 5 sıra 16 ilmek örülmüş olacak. Burada eksiltme yapacağız. Buraya kadar ben öreyim, öyle geleyim. Vaktinizi almayayım sizin. Dediğim gibi burada bir sıra, sonra toplam 3 tane 12, 3 tane 14, 1, 2, 3, 4, 5 tane 16 ilmekle örülmüş sıralarımız olacak. Yani şöyle bir şekil alacak. Evet, ben ördüm geldim. Yani şu an 16 ilmekle 12 sırayı tamamlamış oldum. Şurada 16 ilmeğe çıkardım. Bu sıra dahil 1, 2, 3, 4, 5 sıra 16 ördüm. Şimdi eksiltme, şu sıradayız. Yine arka yüzde çantanın tersinde yapacağız eksiltmeleri. Bu da daha önce birçok kez gösterdim. Birlikte örme tekniğiyle azaltıyoruz. Şu şekilde. Önce birinciye, sonra ikinciye batıyoruz. İkisini birlikte çekiyoruz. 2 tane olan sık iğne sayısını 1'e düşürmüş olduk. Aynı işlemi sonda da tekrarlayacağız. Evet, son 2 ilmek kala buraya kadar ördük. Yani eksiltmeden sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane ördük. 2 tane burada eksilttiğimizde 14, 2 de burada eksilttiğimizde alt sayımızın 16. Şu an sayımız, yine ikisini birlikte toparlayıp bir kere daha alıyoruz ve 14'e düşürüyoruz. Şimdi ön yüze geçtik. Örneği tam yapacağımız sıradayız. Aynı. Şu an bu ikisinden oluşan sık iğnenin tepesi burası. Önce buraya ve şuraya değil, buraya batarak ilk örneğimizi yaptık. Yine sıra sonuna kadar gelelim. Evet, 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane ördük. Bunu da normal sık iğnemiz. Şu anda biraz başlarken eksilttiğimiz sık iğnenin tepesine ve buradaki ilmeğin dibine batarak oluşturduk. Bir zincir çekip döndük. Şimdi bunun aynısının simetrik, yani altta yaptığımızın aynısını tekrarlıyoruz. Ne yapmıştık? İlk sıradan sonra her bir arttırmada 3'er sıra örmüştük. Yani bu birinci sıramız, 2 sıra daha 14 öreceğiz. Sonra burada yaptığımız işlemin aynısını tekrarlayıp ilmek sayımızı 12'ye düşeceğiz. Yine toplam 3 sıra 12 ilmekten oluşan 3 sıra öreceğiz. Tekrar toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Bakın şurası 2, 4, 6, 8, 10, 12. Burası 2, 4, 6, 8, 10. Aynı burada ne yapmıştık başlangıçta? Bir sıra 10 ilmek örneklik bir sıra örmüştük. Burada da bir sıra örüyoruz. Yani bunun şuradan itibaren tersini örmüş gibi oluyoruz.
Ve böyle orta kısmı biraz daha geniş. Çantaya diktiğimizde çanta şöyle biraz bombeli duracak yani. Burası ağız kısmı, burası da dip kısmı olacak. Bunu da aynı şekilde örelim. Tamamlayalım. Bitirip gelelim. Evet arkadaşlar, çantamızın ön desenli kısmını yapalım. Kendimce böyle bir şema çıkardım. Bu şemaya göre desenimizi oluşturacağız. Sanırım tam görünüyordur. Ekran görüntüsü de alabilirsiniz. Ben örürken de sayıları söyleyeceğim zaten. Şimdi önce 1 metre civarı bir ip bırakarak başlıyorum. Önce kilitledim. Yine çiftli zincir çekiyorum. 54 tane çekeceğim. Altı oldu. Evet, 54 ilmeği çektim. Bir zincir çekerek geri dönüyorum. Örneği renk değişimlerini şu an biz örneğin arka sırasındayız. Yüzünde değiliz, tersindeyiz. Bu sırada yapacağız. Yani sık iğne ördüğümüz sırada yapacağız renk değişimlerini. Yani şemayı böyle değil, böyle takip etmek durumundayız. Böyle takip edersek bu örnek tam tersi çıkar. Ben bu görüntünün olmasını istiyorum. O yüzden buradan takip ederek gidiyorum. Şimdi bana ne diyor? 5 tane beyaz öreceğim diyor. Yani hatta bu zinciri de söküyorum. Beyaz ipimi aldım. Renk değişimi olduğu için o zinciri söktüm. Bunu şuradan arada yürüterek, şu an için maviyi de arada yürüteceğim. Daha sonra hepsine ayrı iplik götürmek istiyorum. Şöyle sıkıştırarak ilk sık iğneden başlayarak 1 2 3 4 5. Şimdi 5 tane beyaz yapmamız gerekiyor ve sonra 11 tane koyu maviden yapacağız. 5. ilmeği beyazla değil, yeni renkle kapatıyorum. Arada götürdüğüm maviyi aldım. 11 tane koyu mavi ile sık iğne yapıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11.'yi battım. Ama şimdi açık maviye geçmem gerekiyor. Açık mavi ile kapattım ilmeğimi. Şimdi açık mavi ile devam edeceğim sırama. Bu ilk başlama ipini de arada yürüterek kaç tane yapmam gerekiyormuş? 24 tane. 3 tane yaptım. Dört.
hata olmasın sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 ve 24. Yine yeni rengimizle ilmeği kapatıyorum. Şimdi bundan 9 tane yapacağız. Koyu maviden. İki, üç, dört, beş, 6, 7, 8 ve 9. Tekrar kontrol edeyim. 2, 4, 6, 8, 9. Şimdi sıra beyazda. Demiştim hepsine ayrı bağlıyorum diye. Bu ucu çok kıvrık çıktı. Şöyle elinizle çekerek kıvrık bölümü açabilirsiniz. Yeni renkle kapattım. Arkadan gelen ip sıkıştıralım. Kaç tane? 5 tane. 2, 3, 4 ve sonuncu ilmek. 5. beyaz. Bir zincirle geri döndük. Şimdi ön yüzdeyiz. Çantanın görünecek olan yüzündeyiz ve örnek döşeyeceğiz. Örneğimizi daha önceden bildiğimiz gibi önce zincirin tepesine, sonra dibine, ilmek boyları aynı olsun. Şimdi bu sırada şemaya bakmamıza hiç gerek yok. Ne renk görüyorsak o renk öreceğiz. Yani biraz önce şimdi ön yüzden okumak gibi düşünürsek eğer 5 beyaz, 9 mavi, 24 açık mavi, 11 ve 5 olarak sırayı tamamlayacağız. Örneğimizi döşeyerek sadece tek şeyimiz o. Arka sırada sık iğne yapıyoruz. Ön sırada örneğimizi döşüyoruz. Örneğimiz de gayet kolay. İlmek boylarına dikkat ettiğimiz sürece örneğimiz çok düzgün ilerliyor. Son örneği yaptım. Ama ilmeği yeni renkle kapatıyorum. Normal yine örneğimiz neyi gerektiriyorsa onu yaparak tek farkı renk değiştirerek devam ediyoruz. Her rengi ayrı ip takınca biraz kargaşa oluyor. Ama ben ip bürütmeyi çok sevmedim bu örnekte. Belli ediyor. Kağıt ip çok fazla birbirinin içine geçen bir ip olmadığı için belli oldu. Ben de her bir renge ayrı iplik takmayı tercih ettim. Bu size kalmış bir şey.
Siz isterseniz içinden de yürütebilirsiniz. O zaman 3 renk götürmüş olacaksınız. Yani birini örürken 2 renk altta gitmiş olacak. Biraz da kalın oluyor öyle olunca. Zaten örnek bir önceki sırada örülen sık iğneyi kapladığımız için kalın bir örnek, tok bir örnek. Bir de 2 tane renk ip gitti mi bayağı kalın oluyor. Evet, son ilmeği ördüm. Yeni renkle kapattım. Yeni renkle devam ediyorum. Gördüğünüz gibi şemaya bakmıyorum. Bakmama gerek yok. Bir alt sırada gerekli değişikliği yaptım. Renk değişikliğini. Bu ip bayağı zorlayacak bizi. Oldukça bakın katlı. Ben onu biraz şöyle açtırmak istiyorum. Bu da bir püf noktası olsun size. Rafya ipleriniz böyle çok katlı çıkarsa şöyle, arka sık iğne sırasında çok önemli değil ama örnek sırasını döşerken bu şerit bir görüntü oluşması için açmanızda fayda var. Ben en azından biraz açayım bakalım. Bayağı katlı bu ip. Diğer beyaz ve koyu mavide bunu yaşamadım, bu sorunu bu kadar çok. Biraz beyazda vardı ama mavi, açık mavi çok katlı çıktı. Neyse bakalım, yeter belki şimdilik. Evet, ikinciyi de yapalım. Evet, maviyi de bitiriyorum. Yeni rengimle ilmeğimi kapattım. Evet, sıramızı bitiriyoruz. Dördüncü beyazı ördüm. Ve son beyazı örüyorum. Bir zincirle geri döndüm. Bakın örneğimiz renk değişimiyle ilk sırayı tamamlamış olduk. Şimdi yine şemamızı alalım. Ne dedik? Tersten okuyoruz. Tersten renk değiştirdiğimiz için. Şimdi buradayız. Bakıyorum. Beyaz aynı sayıda örülecek. 5 tane sık iğne yapıyorum. 3 4 5.'ye yeni renkle kapatıyorum.
Maviye bakalım. Aynı sayıda. Yani şu çizgilerde girinti çıkıntı yok. Bakın ikinci sırada aynı sayıda. Yani 11 tane. 1 2 10 ve 11. Yine yeni renkle kapatıyorum ilmeğimi. İki. Açık mavi nasılmış? İkinci sırayı takip ediyorum. Bir tane daha az öreceğim. Yani 24'tü 23 tane olacak. Girinti olarak bakarsak da bir tane içeriye gireceğiz. Bir tane daha az açık mavi öreceğiz. Bir tane daha fazla koyu mavi öreceğiz. Sayabilirsiniz de. Ama örneği ilk sırada döşedikten sonra çok fazla saymanıza gerek yok. Bu girinti çıkıntılara bakarak bir tane taşmış, bir tane eksik kalmış gibi çok rahat örneği takip edeceksiniz. Şema için ekran görüntüsü alabilirsiniz. Instagram sayfama da yükleyeceğim. Oradan da bakarsınız. Başka ne yapabilirim bilmiyorum. Başka bir yöntem varsa siz yazın. Ben onu uygulamaya çalışayım. Aklıma gelen bir şey olursa da yine daha değişik bir yöntemi varsa size ulaştırabilmenin daha rahat, onu da mutlaka yaparız. Dediğim gibi bilmiyorum başka bir yöntemini. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Şimdi kontrol etmek istiyorum. Çünkü sona 2 ilmek kaldı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Evet. Bir tane eksik demiştik. 23.'yü ördük. Yeni renkle kapattık. Yani koyu mavi bir tane açık mavinin içine girmiş oldu. İkinci sıra koyu mavi buradan girdi. Ama buradan da beyaz girecek. Demek ki sayı değişmeyecek. 9 tane olacak yine. 3 4 5 6 7 8 9'uncuyu ördüm. Yani beyaz bir tane buraya kayacak. Beyaz 5'ti. 6'ya çıkmış olacak. 2 3 4 5 6. Evet. Demek ki doğru döşedik. Şimdi örneğin pardon, ikinci sırasındayım. Normal örneğimizi döşüyoruz. Hiçbir değişiklik olmadan. Sık iğnenin bir üstünden bir altından alarak birlikte örüyoruz. Dediğim gibi artık şemaya bakmama gerek yok. Renkleri gördüğüm gibi öreceğim.
Mesela şu an son beyazı ördüm. Hemen koyu rengi aldım. Ve onu örüyorum. Bakın. Beyaz bir tane buraya girmiş oldu. Üçüncüyü yaptım. Dört. 5. 6. 7. 8 ve son 9. ilmek bu renkle. Evet, yeni renkle ilmeğimizi kapattık ve mavi bayağı katlanık çıktı. Açık mavi ip beni bu videoyu durdurmak zorunda kalıyorum. Çünkü bayağı katlı. Onu açtırmak için sizin vaktinizi almayayım diye hem açtırdım hem ördüm. Evet, son bakar mısınız ne kadar katlı. Yeni renkle kapatacağız. Unuttum. Bakın. İkinci sıramızı da tamamlamak üzereyiz. Koyu mavimizi yapalım. Aksiliklere bakın. Bu ipte kopuk çıktı. Neyse, size bu arada nasıl ipekleyeceğimizi de göstereyim. Şimdi bunu ördüm. Aynı renk değişirken yaptıklarımı yapıyorum. Yeni ipliği takarken de. Şu son kapatma bölümünü bu iple, neden böyle yaptım? Biraz önceki gibi de yapabilirim. Bu da bir başka teknik. Hem renk değiştirme tekniği hem de yani şu son ördüğünüz ilmeği tığa geri alıyorsunuz. İpliği oradan geçirerek öteki ipliği asıldığınızda, biraz önce ördüğünüz ipliği asıldığınızda o zaten sökülmüş oluyor. Bunları da arada götüreceksiniz. Kaybolacak. İpim ondan bitti herhalde. Size bunu göstereyim diye. Bilenleriniz vardır mutlaka.
Naçizane bilmeyenlere. Sonuncu koyu maviyi aldım. Şunları sonra keseriz. Ve beyaza geçtim. İlmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Son beyaz. Evet, ikinci sıramızı tamamladık. Şunları keselim. Evet, şimdi üçüncü sırayı döşeyeceğiz. Şemamızı alalım. Üçüncü sıramız ne diyor? Buradan gidiyoruz. Beyazı bir tane koyu mavinin içine girmemiz gerekiyor. Yani sayı 6'ya çıkacak. Koyu maviyi de buradan bir tane az örüyoruz. Ama buradan bir tane açık maviye taşıyoruz. Şu girintiyi. Sayı aynı 11 kalıyor. Açık maviye bakıyorum. Yine bir girinti var. Yine koyu bir tane koyu açık mavinin içine girecek. Yani açık mavi bir tane az öreceğiz. Koyu mavi burada aynı sayıda, pardon, aynı seviyede bitecek. Beyaz da aynı olacak. Üçüncü sıranın özeti. Evet. 1 2 3 4 5. Ne diyor üçüncü sıra? Bir tane koyu maviden gir diyor. Evet. Beyazı çekiştirelim birazcık. Koyu mavi kaç tane öreceğiz? Açık maviye de bir tane girmemiz gerekiyor. Saymadan sadece bir tane fazla öreceğim. Bir tane de açık mavinin üzerinden gireceğim yani. Sonuncu üstüne gelen mavi, açık maviden de bir tane girdim. Rengini değiştirdim. Şimdi açık maviyi ne yapacağım? Üçüncü sırayı takip ediyorum. Ve bir tane az öreceğim. Koyu mavi girecek. Açık mavinin üzerine gelecek. Bu sırada sık iğne sırasında ipliğin katlı ya da düz oluşu çok önemli değil ama bakın şimdi de düz geniş geniş çıkıyor. İnşallah öbür sırada da böyle çıkar ön yüzde.
Şimdi şunu açık maviyle örmeyeceğim. Koyuyla öreceğim. Yani bu son ördüğüm açık mavi. Koyuya geçtim. Bunu nasıl yapıyorum? Üçüncü sırada aynı seviyede bırakacağım. Evet, burada lacivert olacak. Koyu mavi. Beyaza geçeceğim. Bu sırayı da beyaz da kopuk çıktı. Şansa bakın. Neyse. Şöyle bırakayım, size göstereyim. Sizin vaktinizi almamamı istiyor herhalde. Evet, bu şekilde mantığı anlamışsınızdır umarım. Renk değişimlerini arka sık iğne sırasında yapıyoruz ve şemayı böyle okuyoruz. Böyle sayarak gidiyoruz. Örneği örürken de önden istersek yine bu sayıları bu sefer buradan okuyarak kontrol edebiliriz. Şu an bu kadar oldu. Ben sizin fazla vaktinizi almayayım. Bunu bu şekilde öreceğim. O ördüğümüz düz arka parçaya göre. Yine burada buluşalım tekrar. Yine aktarma sırasında nasıl olduğunu bilemiyorum. 2 oldu, başıma geliyor. Dosyada bozulma oldu ve onu açamıyorum. Hangi dosya derseniz, hangi video, şu tamamlayıp yani şuraya 20. sıraya kadar ördükten sonra şu üstünü ördüğüm bölüm bozulmuş. O dosya bozulmuş. Zaten şu arkasında yaptığımızın aynısı. Yani burada ne yapmıştık? Bunu yükledim. Bir sorun yok bu videoda. Burada yaptığımızın aynısı. Sadece burada şemada ne gösteriyorsa, yani zaten mavi ve beyaz kullanıyoruz. Koyu mavi ve beyaz. Yani örmemiz gereken işte 6 tane beyaz var. 10 tane de koyu mavi var bu bölümde. Şu yuvarlamayı aynı burada yaptığımız gibi yapıyoruz. Tek fark renk değişikliği. Yani burada ördüğümüz 16 tane ilmek ayırmıştık. 16 ilmeğin 6'sı beyaz, onu mavi olacak. Tek fark bu. Bu aksilik için tekrar özür diliyorum. Dediğim gibi buradakinin aynısını orada uygulayacağız. Yine şemayı takip ederek örebilirsiniz ama şemada şu ayrımdan sonra bir değişiklik yok. Yani beyazlar 6 tane, maviler 10 tane her iki tarafta da. Ortada da 22 tane ilmeği kapatmıştık. Aynı şekilde devam edecek. Şöyle 2, 4, 6 beyaz devam ediyor. Yuvarlarken sadece mavi, koyu mavi, en son sıra 2, 4, 6, 8 tane kalıyor. Yani 2 tane maviyi yuvarlayarak kesiyoruz. Eğer yine bir sorunuz olursa yazarsınız yorumlarda. Ben size memnuniyetle dönüş yaparım, cevap veririm. Tekrar yaşanan aksilik için özür diliyorum. Dediğim gibi tek fark renk değişikliği. Bunun aynısını öreceğiz. Ben bütün parçalara ütü bastım. Şöyle çantamızın bitmiş hali. Bu da arka parça.
Şimdi bunların çevresine komple bir sıra sık iğne geçiyorum. Ben başladım. Şöyle nasıl olduğunu görün diye başlamış oldum. Şimdi bunu yaparken 3 numara tığ kullanıyorum. Küçülttüm tığımı. Çok iri olsun istemiyorum. Şu örneği yaptığımız yerin altındaki yerden ilmek alarak bir tane ortasına, bir tane de bitiş ve başlangıç bölümüne, yani toplam örnek başına 2 tane sık iğne olmuş oluyor. Böyle uygun geldi. Siz de elinizin bolluğuna, ipinizin hangi iple örüyorsunuz onun şeyine göre, büyüklüğüne göre ayarlarsınız. Komple böyle bütün parçaları sık iğne olarak çevreleyelim. Hepsine, bunu da yani bu renkli parçanın da bu kenarından mavi ile geçeceğim. Komple bu yuvarlaklığı vererek. Sonra sapı eklerken ve çantayı birleştirirken yine birlikte oluruz. Dediğim gibi komple hepsini sık iğne ile çevreyi dönüyoruz. Şöyle alttan alarak örüyorum. Yani şu örneğin düz direk gibi duruşunu kaybettirmiyorum. Bu ördüğümüz sık iğne sıralarından faydalanarak ekleme yapacağız birbirlerine. Şu köşeye dönüşü de göstereyim size. Bu arada ip böyle göründüğüne bakmayın. Bu denemeler sırasında bol bol örüp söktüğüm iplerden, ziyan olmasın diye eklemelerde onu kullanıyorum. O yüzden bu kadar çok nasıl diyeyim, buruşuk duruyor. Evet, son ortaya bir tane yaptım. Şu başladığımız zincirin içine köşeyi dönerken hem şu ipi de şu tarafa doğru çektireyim, yok olsun. Buraya 2 tane batıyorum. Yani köşeyi dönmek için. Şöyle elimizde de el ütüsünü yapalım. Burası başladığımız zincirin olduğu yer. Hepsine birer tane batarak köşeye kadar gelelim. Şey yok, normal bildiğimiz sık iğne yapıyoruz. Şöyle. Şurada köşeye geldik. Buraya da 2 tane batıyorum. Normal biraz önce de yaptığımız gibi bir tane gövde boyuna, bir tane başlangıç ve bitiş noktasına denk gelerek böyle bu tarafı bitirdim. Şimdi burayı bitireceğim. Her bir parçayı böyle çevreleyerek gelelim. Sapın bir tarafını ben ekledim. Şimdi bunun diğer parçasında da nasıl yaptığımı size göstermek istiyorum. O diğer parçayı birlikte yapalım. Şimdi önce sapımı alıyorum.
Ve şöyle başlıyorum. Çünkü bunu direkt üstüne ördüğüm zaman hem alttan sapın rengi gözüküyor hem de ördüğüm ip çok kayıyor. Şimdi şöyle biraz ucunu bu tarafta tutarak başlıyorum. Böyle sadece sarıyorum. Biraz rafyayı elinizle genişletirseniz hem kapladığı alan büyük olur, daha kolay sararsınız, hem de çok kalın olmamış olur altı. Şöyle rafyayı açtıra köşeyi çok fazla saramıyoruz, sıyrılıyor. O yüzden mümkün olduğu kadar yaklaşıyorum. Şöyle diğer tarafa atlayayım. Evet, buraya kadar saracağım. Evet, buraya kadar sardım. Şimdi şöyle tığımı son yaptığım halkadan geçirdim. Bu tığı yukarıda tutuyorum ve şu ipi gelip tığımdan dolandırıyorum. Şöyle yakın dursun. Ve hepsini birlikte örüyorum. Tekrar yapıyoruz. Alttan tığımızı doluyoruz. Üstten ilmeği geçiriyoruz. Böyle. Bunu daha rahat ekleyebilmek için yapıyorum. Bu yaptığımız, ilmek kaydırdığımız yerden ekleyeceğiz zaten. Bunu tığla da alabilirsiniz ama o zaman şu ilmek çok büyüyor. O yüzden bunu yukarıda tutmanızda ve elinizle ipi yönlendirmenizde fayda var. Siz nasıl kolay geliyorsa öyle de yapabilirsiniz. Ben de bunu kullanıyorum. Burada en zor olan bölüm zaten köşesi. Orayı gösterdiğim zaman devamını yapabilirsiniz.
çok bol olmadan köşeyi mümkün olduğu kadar çok doldurmaya çalışıyorum. Hem bir önceki sırada sarmadığım için hem de üst üste gelip birbirini sıkıştırsın ve kaymasın diye. Mümkün olduğu kadar çok yapmaya çalışıyorum buraya. Bakın köşeyi kapladık neredeyse. Çok az kaldı. Şurası bol kaldı. Tekrar yapmak istiyorum. Evet. Şans ipte bitiyor. Şu ipi şöyle çekip kilitlemek istiyorum. Çünkü bıraktığım an sökülüyor. Bakın köşeyi döndük. Şöyle. Bir öncekinden şöyle geçirerek yeni ipi takıyorum. Kilitledim. Hem kilitledim hem bir tane yapmış oldum. Evet. Şöyle sıkıştırarak bu şekilde tamamını saralım. Şimdi bu parçanın çevresini sık iğne geçeceğiz. Önce şu ipleri şöyle biraz
kendi renginin bulunduğu alanda yürütmek istiyorum. Şöyle yeterli. Bunu buradan örürken içinde kaybedeceğiz. Bunlara gerek yok. Bunlar çok uzun değilmiş zaten. Şuradan başlıyorum. Çünkü komple çevreyi döndükten sonra tekrar buraya geldiğimizde sapı ekleyerek devam edeceğiz. Şöyle ipimi kilitledim. Ve köşeden başlıyorum. Buraya bir tane yaptım. Aynı diğerinde gösterdiğim gibi şu örneğin iplerinin altından girerek bu bölüme, uzun yere iki tane sık iğne yapıyorum. Şu başlangıç ve bitişin sıra sonu ve başının olduğu yere bir tane. Örneğin altından girerek bölüme iki tane. Örneğimiz iki telden oluşuyor. İki telin de altına girmek istiyorum. O yüzden biraz zor oluyor. Çünkü sapımız buralardan eklenecek ve çantanın bütün ağırlığını bunlar taşıyacak. O yüzden sağlam olmasını istiyorum. Şimdi köşeye geldim. Bu bölüme iki tane yaptım. Ek yerine bir tane yaptım. Evet, ek yerine bir tane yaptık. Şimdi düz bölümdeyiz. Şurada şöyle almak istiyorum. Arkadaki ipe de girdim. Öbür türlü sanki çok açılacak gibi geldi. Zaten burası sapın arkasına kalacak ama burada her ilmeğe bir tane yaparak köşeye kadar gelelim. Evet, köşeye geldim. Örürken bu ipleri de içinde gizledim. Fazlalıklarını sonra keseceğim. Buraya da bir tane yapmak istiyorum. Ve ek yerine. Şöyle dönmüş olduk. Burası aynı. İki tane yapacağım. Şöyle ek yerine.
Evet, tekrar bu köşeye geldik. Köşeye de 3 tane batıyorum aynı yere. Şöyle. Burada yine her ilmeğe bir ilmek batarak şunları da içinde gizleyeceğim. Burayı bu şekilde tamamladık. Komple bütün çevreyi aynı şekilde döneceğiz. Burada da şöyle göstereyim. Şu bölüm biraz daha yuvarlak olacak. Sonra üzerinden bir sıra daha geçiyoruz. Önce şu sık iğne yaptığımız sıra, bunu ekledikten sonra bu eklenmeyen bölümlerde birer sıra daha geçeceğiz. Hem daha bu kalın olmasını sağlayacak buraların. Hem daha şık duracak. Şurayı göstereyim size hazır o köşeye gelmişken. Şöyle mümkün olduğu kadar keskin değil, daha yuvarlak olmasını sağlayacak şekilde kağıt ipi yarmak istemiyorum. O yüzden biraz zor oluyor böyle yerlerde. Şöyle yapıyorum. Yani şurada köşeyi dönmek için köşe oluşsun diye 3 tane yapmıştık. 3 veya 2 yapıyoruz köşeler sivri kalsın diye. Burada normal sıraymış gibi devam ettim. O yüzden daha yuvarlak oluyor. Evet, artık düz sıraya geldik. Şöyle. Böyle çevreye dönelim. Evet, ön parçanın da sık iğnelerini bitirdim. Sapımız da hazırdı daha önceden. Şimdi ikisini birlikte monte edeceğiz. Şimdi bu sap kısmı şurada da görebiliyorsunuz. Üste kalacak. Parça arkada gidecek. Şöyle. İlmek kaydırmayla ekliyoruz birbirine. Da bekleyen ilmeği alıyoruz. Köşedeki ilmekten şu fazlalık ipte arada gitsin. İlmeğimizi geçiriyoruz ve birinci ilmek kaydırmamızı yaptık. Şimdi hemen dibindeki ilmekten başlayarak devam ediyorum. Çantanın gövdesindeki sıradaki
sık iğneye evet, diğer sık iğneler saptaki sık iğnenin ilmeklerinden girdim. Arkada gövdenin ilmeklerinden ipimi çıkarıyorum sırasıyla ve ilmeğimi kaydırıyorum. Dikişle de ekleyebilirsiniz. Ben böyle yapmayı tercih ettim. Size de bunu gösteriyorum. İsterseniz dikebilirsiniz de. Sıradaki ilmek. Bakın böyle. Köşeye geliyoruz. Bir tane ilmek atlamışım arkada. O yüzden söktüm. Evet, tam köşedeyim şu an. Birebir ilmekleri yapıyoruz. İlmek sayılarını aynı ilmek sayılarında yapmaya gayret edersek çok fazla sıkıntı yaşamayız. Yani şurada 10 tane doldurmuştuk köşeye kadar. Burada da 10 ilmek. İşte burada kaç tane olduğunu tam hatırlamıyorum şu an. 6 6 6
18, 20, 22 ilmek şu bölümdü. Burası da o civarda olması lazım. Eğer fazla ya da eksikse, yani ilmek kaydırma yaptığımız için ilmek kaydırdığımız zincirin altında kalacağından dolayı, eğer burada bir fazlalık varsa alttaki örneğe 2 kere batabilirsiniz. Şimdi burayı ekliyorum. Sırayla ekleyerek devam edeceğim. Şimdi ben bir sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20. Benimki birebir tam denk geliyor. Şu an size şöyle biraz fazlalık varmış gibi gelebilir. Ama bu eklediğimizde zaten o istediğimiz hafif bir bombeliği vermesi gerekiyor. Çantamız biliyorsunuz göbeğe doğru biraz bombeli bir çanta. Yani ben birebir aynı ilmekleri birbirine ekleyerek şuraya kadar geleyim. Evet, ekledim. Gördüğünüz gibi. Sonra bu ipleri zaten çoğunu gizleyeceğiz arada. Bu ipimi burada bekletiyorum şimdilik. Çünkü son bölümde büyük sık iğneler yaparak komple açık olan bölümü öreceğiz. Şimdi aynı şuradaki gibi şu parçayı ekleyeceğiz gövdemize. Yan parçayı. Şöyle buraya bu bombeli kısmı ortaya gelecek şekilde monte edeceğiz. Bunu da ilmek kaydırma yöntemiyle yapıyorum. Çantanın yanlarını ilmek kaydırmayla, tabanını da ilmek kaydırmayla ekleyeceğim birbirine. Şimdi şurada yukarıdan 1, 2, 3, 4. Örneğin tam bitişinden tığımı giriyorum. Bu örneğin de tam köşesinden. Burada ipi kilitlemeden başlıyorum. Büyük bir kalınlık olmasın diye. Şöyle. Yine aynı biraz önce yaptığımız gibi ilmek ilmeğe denk getirip ilmek kaydırma yapıyorum. Önce gövdeden, sonra yan parçadan giriyorum ve ilmek kaydırıyorum. Bu ilmek kaydırmanın ön yüzü gövdede olmasını istedim. Şöyle bir zincir görüntüsü olacak. Yani şu arkadaki görüntü yan parçada kalacak. Şöyle yapıyoruz. Bir tane gövdeden, bir tane yan parçadan, ördüğümüz örnek sıralarının sayısı aynı olduğu için sık iğnelerin sayısı da aynı oluyor. Yani ne yaptık? Uzun kısma 2 tane, başlangıç bitiş bölümüne bir tane yaptığımız için burada da aynı şeyi yaptık. Bunda da aynı şeyi yaptık. O yüzden birebir tutuyor sık iğneleri birbirini. Ama ola ki gözünüzden kaçmıştır. Bir tane 2 tane eksik olmuştur. Onu da arada yedirebilirsiniz. Fazla olan bölümü atlayarak veya azal olan tarafa 2 kez batarak
Onu bir iki ilmek fark etmez. Yok, onu yok edebilirsiniz rahatlıkla. Evet, eklemesi sap kadar zor olmuyor. Burası daha kolay. Orada sapın sertliğinden kaynaklanan ahşaptanla çalıştığımız için zorlandık biraz. Evet, bunu bu şekilde sonuna kadar böyle ekleyerek geleceğiz. Sonra iki parçayı birbirine ekleyeceğiz. Onları da göstereceğim. Evet, bu parçayı ekledik. Şuradan ipimizi keselim. Gördüğünüz gibi eklendi. Şimdi bu iki parçayı şu şekilde, birer yüzleri zaten buraya eklenmişti. Şimdi diğer yüzlerini kullanarak şöyle birbirine monte edeceğiz. Kadraja sığmadı. Şu biraz önce eklediğimiz parçanın karşısındaki kenar arka gövdeye ekleyelim. Onu da dediğim gibi ilmek kaydırmanın zincir bölümü ön yüzde olmasını istediğim için buradan değil aşağıdan başlıyorum bu sefer. Şöyle tam köşe ilmeğine girdim. Buradaki de tam köşe ilmeği. Yine ipimi kilitlemeden devam edeceğim. Aynı şekilde bir tane gövdeden, bir tane yan parçadan alarak biraz önce yaptığımız ilmek kaydırma işleminin aynısını yapıyoruz. Gövdeden alıyorum, yan parçadan alıyorum, ilmeğimi çıkartıp kaydırma yapıyorum. Bu şekilde bu parçayı da buraya, bu parçayı da buraya. Yani çantamızı bir tek tabanı kalacak şekilde ekleyelim gelelim. Evet, parçaları ekledik. Şöyle burayı da birbirine ekledik. Sadece taban parçamız kaldı. Şimdi taban parçamızı eklerken burası boyuna, bu da boyuna olduğu için daha kolaydı. Burada bu parça böylemesine örük, bu parça böyle örük. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bu parçanın orta noktasını buluyorum. Bunun da orta noktasını buluyorum. Burası 54 ilmekti. 27 örnek bu tarafa, 27 örnek bu tarafa ayırdım. Burası da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27 örnek. Yarısı ne yapıyor? 13,5 örnekte bir işaret koydum. Şimdi bunları karşılıklı birbirine tutturacağım. Orantılı bir şekilde ekleyebilmek için. Aynı şeyi bu tarafta da yapayım. İki, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 26, 27. örnek. Şu orta ilmek gibi oluyor. Bu parçada da evet. Bunu da buraya
bu şekilde ekleyeceğiz. Önce bu yan parçayla arka parçayı her iki taraftan da birbirine ekleyelim. Bu ipleri iç tarafa alayım. Dışta kalmasın örürken. Daha sonra alttan onları birbirine tuttururuz. Evet, bunu aldım. Bu zaten arkada. Ve bunu alalım. Şimdi biraz önce yaptığımız gibi ilmek ilmeği ekleyeceğiz. Biraz fazla bıraktım ipi. Bunun zaten bu ikisi de 10'ar ilmekti. Yani karşılıklı denk gelecekler birbirlerine. Bu köşeyle köşe ilmeğini birlikte şöyle bir birlikte kilitleyeyim. Aynı birebir bir bu parçadan bir arka parçadan alıp ilmeği geçirip kaydırma yapıyoruz. Evet, bunu da buraya ekledikten sonra gövde birleştireceğiz. Evet, iki parçayı da iki tarafından da ekledik. Şimdi taban parçayı gövdeye ekleyeceğiz. Şurada arka noktadan başlamak istiyorum. Şuradan başlayalım. Şu köşedeki bölümü aynı yere batarak başladığım noktadan çıkarak şöyle bir hem sabitlemek hem de köşesini oluşturmak istedim. Şöyle. Şimdi ilmek ilmeğe ekleyerek devam edeceğiz. Aynı diğer parçaları eklerken yaptığımız gibi. Şimdi bir ilmeklerini saymak istiyorum. Şöyle köşeyi oluşturduk. Şu ipi içinden gizleriz. Önde buradan saymasak da olur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. de arkada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 35, 36, 37, 38. de. Yani arada 13 ilmek var. Neredeyse yarı yarıya. Bu da her bir ilmekte arka taraftan 2 ilmek alacağımızı gösteriyor. Dediğim gibi bu böyle örülmüş, bu böyle örülmüş bir parça olduğu için bu ilmek sayılarının böyle olması doğal. Şimdi bu ilk 2'yi yaptık. Şimdi tekrar aynı yerden giriyorum.
Çünkü ön gövde ilmeğimiz daha az, arka parça ilmeğimiz daha çok. Ön gövdeden bir daha giriyorum aynı yerden. Arkada bakın diğer ilmeği alıyorum. Yani öndeki bir ilmekten arkadan 2 ilmek kullanmış olacağım. Şunu birebir aynı yapıyoruz. Bir tane birebir aynı yapacağız. Bir tane. Şimdi bunu normal ördüm. Aynı yere bir daha battım. Tekrar bir ilmek aldım. Bu şekilde aradaki fazla ilmeği eşit oranda dağıtmış olacağız araya. Kadrajdan kaydığı için bir kez daha gösteriyorum. Bir tane normal ekleme. İkincisi bir tane normal eklediğimiz gibi yapıp aynı yere batıyorum. Bakın. Bir tane normal. Arkada diğer ilmeğe. Yani öndeki ilmeği arkada 2 ilmekte de kullanmış oluyoruz. Komple alt parçayı çantaya ekleyeyim gelelim. Evet, çantamızın son işlemini de yapalım. Şu açıkta kalan kenarlarına şöyle bir sıra daha önce geçtiğimiz sık iğnenin üzerinden geçiyoruz. Daha iri sık iğneler olsun diye. Bir tık da kalın olsun diye. Hem bu örneğe daha çok benziyor. Bu şekliyle kalmadığı zaman. Burayı ben yaptım. Burayı da sizinle birlikte yapmak istiyorum. Şimdi şurada saptan kalan ipi bırakmıştım. Onunla devam edeceğim. Şöyle. Aynı battığımız sık iğnelerin aynı diplerine batıyorum. Şöyle. Bir saniye. Şunu çok uzun kalmış ilmek boyu. Şöyle asılıyorum. Yani birer sık iğnelerin üzerine birer tane daha uzun olan sık iğneler yapıyoruz. Bakın aynı yere batıyorum. İpimi uzatıyorum. Çekiyorum. Bu şekilde arkada kalan ipimiz varsa onları da gizleyerek böyle komple burayı, yanını ve bu sapa kadar, arka sapına kadar aynı şekilde yapıyoruz. Bakın bunu ben yaptım. Başladım. Dönerek bitirdim. Ben burayı yapıp geleyim. Son halini tekrar görelim. Evet. Yaz mavisi çantamızı tamamladık. Evet. Geniş, büyük bir çantamız oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım severek örmüşsünüzdür. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Eğer kanalıma hala abone olmadıysanız abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Abonelik ücretsiz. Beğenileriniz ve değerli yorumlarınızı esirgemezseniz de çok mutlu olurum. Abone olmanız bundan sonra çekeceğim videolardan haberdar olmanızı sağlar. Şimdilik bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.